Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, aquamarimin taşıyla bugün fincanımı kodladım. Niyetimize uygun açalım, anın açılımı olsun ve enerjisi deste seçmeli olsun demiştik. Haydi bakalım niyetimizin enerjisine uygun olsun. Bir ve ikinci destem kırmızı ve kahverengi destemden seç. Her ikiniz için de aquamarinin enerjisini kodladım. Hadi bakalım güzelliklerle olsun, gönlümüzce olsun, enerjisi daim olsun inşallah. Şöyle fincanım daha rahat gözüksün. Şöyle yana doğru getirelim. Evet, destelerimize iyice odaklanalım. Zihnimizde ne var ne yok, duygu düşüncelerimiz hepsini şöyle düşünelim. Bakalım neler var, neler çıkacak. Sorularına odaklan. Evet, birinci deste ve ikinci deste oldu. Şimdi ikinci destemizi isteyenlerle başlayalım. Birinci destemizi de birazdan yorumlayalım. Fincanımızla beraber kartlarımız açık olsun. Burada beklesin. Evet. Evet, şimdi açılımımızın enerjisine gelene kadar da bakalım fincanımız neler söyleyecek. Fincanlarınız ortak, bir ve ikinci destenin ortak fincanınızı dinleyebilirsiniz. Şimdi birinci desteği seçenlerin fincanının içinde siz kendi alanınızı daraltmış ve bunaltmış olan bir kişiye karşı kendinizle ilgili yaptıklarınızı anlatıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama sanıyorsunuz ki o konuştuklarınızdan hani anlaşılacak ve tekrar olmayacak, üzülüyorsunuz. Bir taban kartı seçeceğim size. Asılan adam kartı ilk taban durumunuzda devam etsin. Şimdi düşünceler gece uyutmuyor olabilir. Uyku bölünüp sağa sola dönüp tekrar kesik kesik uykular, düzensizlikler hayatınızda şu anda sizi mutsuz ediyor olabilir. Tüm bunların arkasında şimdi bir kişi diğer kişinin kuyusunu kazıyor. Yani etrafına böyle güvenip ilerlemek istesen de o onun dedikodusuyla, sözüyle, lafıyla seni kırmış. Sen onun çevresiyle, etrafıyla ilgili konularıyla ilgili eleştirip onu kırmışsın. Böyle kırgınlığın olduğu bir kişi var. Bu kişiyle aranızdaki husumet, konu, gündem çok düzelmeye açık değil şu anda ama tabanında bir mantar var. Mantarın altında toplayan şapkalı kişiler var. Bir yağmurun altında mantar topluyorlar. İşte geleneksel bazı gelişmelerin yaşanacağına, bir orman gezisi, bir seyahat, bir böyle kafayı dinlemelik, toparlanmalık bir gelişmeyle ortak noktada buluşmanın yollarını bulacağınıza delalet eder. Bir arabayla bir yere gidiyorsunuz, yolun kenarında durup bir şeyler toplayıp arabanıza alıyorsunuz. Bir yerden bir yere giderken insanları düşünerek hediyeleşmeye, hediyeler almaya, işte birbirinizi görmek istediğiniz insanlarla bir araya gelmeye delalet eder. Şöyle bir hafta 10 gün içerisinde güzel bir kutlu haber, bir kutlama haberi olabilir. Güzel bir şeylerin başlaması ile ilgili bir gelişme yaşayacaksın ya da herhangi bir gelişme olacak diyebilirim. Ayak uçlu yatan kişi var. Şimdi önceden çok samimisin ama sonrasında böyle ayak uçlu kalmışsın. Yani etrafındaki insanlarla ilgili büyük ihtimalle bir elenme döneminden geçmiş olabilirsin. Yatma düzenin, ev düzenin, yaşam düzenin değişmiş. Hayatınızda bazı değişimler var. Hep beraber zorlanmışsınız ama hepiniz de zorlanıyorsunuz. Hiç kimse birbirinden farklı değil. Herkesin ayrı bir üzüntüsü var veya alışmaya çalıştığı bir durum var. Bir kişi elinden böyle bir lale çıkartmış, bekliyor. Tüm olasılıkları değerlendirip hesaplamaya işaret eder. Bir ajanda var. Bazı günleri gününe yazıp bazı şeyleri not alıyorsun. Önemli gün ve tarihlerin yaklaştığına işaret eder. Bir planlama yapıyor ama birisi bir telefon açıyor sana ve bir şeyleri programlıyor sana adeta. İşte şunu şöyle yapacak veya bu zamanda şöyle olmadı diye bir şeyler söyleyecek sana. Bir telefon görüşmesi, bir şeylerini planlaması gibi, düzenlemesi gibi.
Ya belki hani bir kredi başvurusudur, onun onaylanması ya da işte taksitlerini öğrenmek olabilir. Burada 5 rakamı var. 5 gün içerisinde kredi, onay, olumsuzluklarla ilgili gelişmelerinle ilgili bir durum yaşadıysan çıkmayan hayrına diyor. Çünkü önünde bir şey vardı, o yüzden olmadı. Ya da bir yere başvurdun, o olmadı, olumsuz oldu. Orada bir sorun vardır diyor. Büyük bir sorun. Yine de çok isteyeceksin. Tekrar denemeye çalışıp küçük bir şey gelecek oradan, bir olumlu yanıt gibi. Ama olmaması hani seni belki de orada biraz daha mutlu edecek. Sonra fark edeceksin o olmayan işini. Böyle bağrını açmış, gömleği iki yana açmış böyle bir delikanlı, böyle bir şeyi sanki böyle yanarak, yakılarak söylüyor. Böyle isyan ediyor, bir şeyleri konuşuyor ama böyle herkes çok etkileniyor ama bu davranışından. Şimdi bu kişi biraz böyle sanki bazı kendini toparlayamadığı bağlılıkları, bağımlılıkları, bazı zorlukları onu kötü alışkanlıkları, belki sevdiği kişi kötü, belki sevmediği huyları var, çevredeki insanlara zarar veriyor. Böyle zorlu bir durum var. Bu kişiyle ilgili biraz böyle bir sıkıntılı durum varsa bu kişinin hani her dediği belki yapılmamalı. Biraz böyle sanki tepkisel bir durumla bazı şeylerin önüne geçilebilecek bir şey açılacak diyebilirim. Zamansal konularda acele etmeyen, zamanı kendinden daha fazla önemsemeyen bir insan. Yani öyle bir elini sırtına sıvazlıyor ki sanki diyorsun ki böyle Hızır geldi, Hızır dokundu. Yani öyle bir aynı anda hani kul daralmayınca hüda yetişmezmiş dedikleri gibi bir söz gibi. Sanki bir anda bir daralma ve bazı böyle o anın arkasında yani belki mesela hiçbir şeyi bırakamıyorsun, kontrol etmek istiyorsun, kontrol etmemeyi öğrenebilirsin. İşte çok bir şeyleri düzeltmek istiyorsun, belki onu düzeltmemen gerektiğini anlıyorsun. Hani böyle bir şey öğreneceksin. Tabağınızı birinci desteği yorumladıktan sonra, ortak yorumlayacağım bu arada. Lütfen videodan sonra ortak yorumunuzu da dinlemeyi unutmayın. Bu arada kartlarınıza bakalım. Tabak için bekleyeceğiz. Evet, bakalım şimdi. Kartlarda neler söylüyor? Mahkeme kartı. Bir yere son anda böyle çağırabilirler. Ya hani istersen sen de gel tarzında. Ama gitme. Hani istersen sen de gel. Biz buraya toplandık. Sen de gel. Kesinlikle gitme. Yani böyle bir samimiyetsiz bir şey var. O samimiyetsizliğe kesinlikle izin verme. Kesinlikle pas verme ve kesinlikle oralı olma. Kılıç kralı kartı. Birisi bir yere geldi ve geçerken sana uğramadı ve başka yere gitti ve kesinlikle onlarla görüşmedi. Burada bir ikilemli, burada ikiye bölünmüş insanlar var. İşte sevdiğindir, ilişkindeki kişidir. İşi için yakınlarına kadar geliyordur ama seni görmüyordur. İşte bu insanın burada başka ziyaret ettiği bir kişi daha var diyor. O yüzden ona dikkat et. Ölüm kartı var burada. Çok çarpıcı bir şeyler yaşamışsın. Bak, kılıç üçlüsü ters. Birinin sadakatinden şüpheleniyorsan etme. Sadakati konusunda kalben sevdiğin bir insansa bir kişinin de böyle günahını alıyorsun diyor. Onunla ilgili de lütfen şüphelerini bırak, oldu mu? Bir kişi de senin günahını almış bir konuda. Sen de o yüzden kırılmışsın. Aslında hem kırıldığın hem kırdığın bir dönemden geçmişsin istemsizce. Değnek kralı kartı. Bir küslük var. O küslükte sana bir şey anlatıyor ama seni senden alan bir şey anlatıyor orada. Diyor ki bak şunlar var, ben şunları şöyle yaparım, böyle yaparım tarzında seni birazcık incitiyor bu durum. Şimdi bu çok dayanamadığın, görüşmek istemediğin ama çok da kalbini kıran bir insan. Böyle çok fazla hani filizlenecek, çok fazla serzenişte bulunacağım bir durum değil aslında. Hisler bazı noktalarda şunu söylüyor. Böyle adam akıllı yola çıkılmamış. Birisi sanki bir imtiyazlı böyle bir dilekçe, bir dilenme hali gibi bir şeyi böyle sanki talep ediyor senden zorla. Bunu yapmalısın diyor. Birisi bir şeyi zorlayacak seni. Zorlanan iki konudan bir tanesinde bir hile var.
Yani birisi böyle o hani güvenmeye devam etmemen gereken bir aşk ilişkisi ise bu. O kişinin sınırlarını çiğnediği konular varsa çok fena bir göz açılması olacak. Ya da senin sınırlarını çiğneyen bu kılıç prensi o zaman hanendeki bir kişi ise ölüm kartı buradaki sonlanışları gösteriyor. Tehlikeli sözler, tehlikeli konuşmalar ya da gereksiz konuşmaları da bahseder. Hani böyle çok negatif duygudan bahsetmesek de nankörce konuşmalar da olabilir. Potansiyelini böyle iyi taraflarına çevirememekle ilgili gelişme olabilir ama hayatta tabii ki her şey toz pembe değil ama o tarafından bakman gerekecek. O yönünden görmen gerekecek. Çünkü o yönü gördükçe göreceksin ki kaderinde seni mutsuz etmiş, tanımadığın, görmediğin, çok uzak ülkelerden, çok uzak şehirlerden, farklı yerlerden çok güzel bir destek alacaksın. Sanki sana bir şeyleri böyle kalem kalem öğretecek, bilgi verecek, bir şeyleri gösteriyor, gösterdiklerini uyguluyorsun ve çok sıkıntılı bir kaybetmek üzere olduğun bir şeyi kazanıyorsun. Aşk ya da iş ya da kadersel bir şeyi kazanacaksın ama sonrasında işlerin çok güzel yoluna giriyor. Ölüm kartı da onu anlatıyor. Yani tükendiğin yerden güçlenmektir. Yani son kez şunu yapayım dediğin anda o çok güzel fayda verecek sana. Asıl adam kartı da bu düşüncesizlikleri, bu düşünce halinde olup ama hani umursanmaz gelişmeleri yavaş yavaş değiştirir diyor. Şunu söyleyebilirim. 40 gün içerisinde 40 tane tona giren çok farklı yönlerini göreceğim bir insan artık hayatındaki yerini bambaşka bir yere alacak. Yani belki bu işte senin gönlünü kazanmak isteyen bir ilişkideki kişi ise gönlünü kazanacak. Artık hani bir 40 gün içinde ilişki adı konulacak ya da 40 gündür 40 gün içinde sana çok çile çektiren bir insan sıkıntılar yarattı. 40 günün sonunda hayatından bir yerden bir yere çıkacak, gidecek. Yani böyle 40 gün içinde senin hak etmediğin ne varsa ondan korunup hak ettiğin bir gelişmeyi yaşayacaksın. Güzel bir süreç, öyle diyebilirim. O da seni böyle düşündürebilir. O kadar çok var ki çevrende, acaba hangisiyle ilgili bunu yaşayacağım diye düşünürken olaylar kendiliğinden şekil almaya başlayacak. Doğru bir hamle, doğru bir yönde gelişecek. Bir kurum sana sırt çeviriyor. Bir işini, bir mesleğini, bir gelişmeni alamıyorsun. Bir şeyi senden talep ediyorlar. Bak burada o zaman sen onu orada vermeye çalışıyorsun. Diyorsun ki sen bunu böyle yap, şöyle konuş ama bu konuştuklarını bir daha şu yöne getirme. Ve bize şunu getir, biz sana şunu verelim diyorlar. Sanki bir kurum, bir kuruluş, bir yer sana işini olabilir, senin hanende sana zorlandığını hissettiren bir durum olabilir. Yani bazı evraklar, belgeler ve bir şeyler istenip sonrasında senin hakkın sana bir şekilde bir hak veriliyor ya da bir talep ettiğin gerekçe olabilir. Hani ben hak diyorum. Genelde kartlarda ne görüyorsam onu söylüyorum. Ama bu hak edişinde olabilir, senin bir malın da olabilir, bir mülkün de olabilir, bir kaybının yerini bulmak da olabilir, bir arayışta olduğun konuya yanıt bulmak da olabilir. Tabii ki bu bir işin neticelenmesi, ne yakın elde edeceğin bir gelişme de olabilir. Yani her türlü o anı şekillendirecek bir gelişme diyebilirim. Hani iyi ki dediğin güzel bir yöne getirecek seni. Bu da sana hoşnutluk verecek. Evet sevgili birinci desteği dinlemek isteyenler için şimdi birinci deste ve birinci olanlarla devam edeceğiz. İkileri beklemek istemedim. Bu kez önden başladım. Kırmızı destemizi alalım. Lütfen ikinci dinledikten sonra sizler için sevgili birler ortak yorumunuzu dinleyin. Her bir ve ikinci deste yapanlar tabağa ortak yorumlayacağım. Ortak 2-3 tane de kart açacağım size. Evet, fincanınızı yorumlarken sevgili birinci desteği seçenler için kartlarını da şuradan doğrudan açık yapacağım sizin kartlarınızı. Çünkü sizin enerji alanınız daha açık.
O yüzden sizin enerjinizde bugün çok güzel, harika kartlar geldi. Çok güzel, çok. Süper. Süpersiniz. Haydi bakalım muhteşem gelen kartlarınızla fincanınızın enerjisi birinci desteği seçenlerle neler söylüyor? Şimdi birinci desteği seçenlerde bir robot başı var. Elektronik işleri yapan gelişmelerle ilgili bir alet, bir edevat alabilirsiniz. Yani ne olur? Ya da böyle bir alet edevat ihtiyaçları varsa onları karşılayabilirsiniz. Sanki bir şeylerin böyle bozulmuşları, atılmışları gerekli, onları atıyorsunuz. Bir şeylerin zamanı gelmiş ve değişiyor ama bir şeyin içerisinden bir şey çıkacak. Çok şaşırabilirsiniz. Bakın, bu banyo dolabınızın altı olabilir, banyo giderleriniz olabilir, çamaşır makinesi giderleriniz olabilir, bulaşık makinesi giderleriniz olabilir. Böyle bir şeyin giderlerini temizleyin. Hani lavabo altları varsa bunların altlarında böyle su boruları oluyor. Onların değişmesi gerekiyorsa değiştirin. Giderlerinizin içerisinde sanki böyle bir yoğun bir şeyler var ve artık o tıkanan bir durum ve onların temizlenmesi gerekiyor. Şimdiden bir şeyin önüne geçebilirsiniz. Böyle küçük bir bakım, bir rutin, bir şeyler gerekiyor. Burada çünkü böyle alt alta borular gibi çıkmış ama şimdi bu birinci destedekilerde de kartlarında evet güzel haberler var ama öncesini görüp önlem almayla ilgili kartlar çok ve sembollerinizin içinde de çok temiz yüzlerde, geniş yüzlü, elmacık kemikleri hafif böyle çıkıntılı, böyle konuşması tatlı, dili tatlı bir insanın hayatınıza gireceğini gösteriyor. Yani bu bir gelin olabilir, bir damat olabilir, bir arkadaş olabilir. Yani bir anda bir yerde başlayan bir dostluk, bir arkadaş olabilir. Yani sadece samimi bir dostluk olabilir. Birbirinizden çok güzel bilgi alışveriş yapacaksınız. Hayatınıza çok güzel şeyler katacak bir iletişimde olacağınız birine delalet eder. Yani olmaz olmaz derken ahiretliyim dediğiniz, işte arkadaşım dediğiniz, kanka dediğiniz ya da çok sevdiğim insan dediğiniz türden de olabilir. Bekar kişiyseniz de hayatınıza girecek kişiye delalet eder. Böyle elmacık kemikleri belirgin, gözleri böyle iri çakmak çıkmış ve sanki böyle kaşları kalem gibi dedikleri şöyle çok güzel kaşlı gözlü birisi çıkmış. Ama yüzünün böyle enerjisi güzel. O yüzden huzur veren bir kişiye delalet eder bu. Bir de az önce dedim ya, böyle giderler, tadilatlar, evle ilgili onlar gider dediğimiz zaman, o akıntıların gitmesi dediğimiz zaman aynı böyle boru sistemi gibi olduğu için bağırsak, sindirim sistemi, onlarla ilgili de bir belki küçük detoks, belki bir tazelenme, belki kendine biraz daha iyi bakmayla ilgili de bir gelişmenin önlemini al diyor. Bir şey olacak ya da olduysa da onların önlemini şimdiden yapabilirsin. Küçük küçük detokslar uygulayabilirsin. Uzman kontrolünde ya da her zaman yaptığın, sana iyi gelen ne varsa tekrar yaparak bir toparlanma sürecine geçeceksin. Elini açmış kitap okuyan birisi var. İki tane yanında böyle tuşlar var, yani iki sınav, iki tane yer, iki tane seçenek, yani buna da işaret eder. İki yere girip bir tanesiyle, ikisinden hangisi olursa ya da ikisi de olursa yaparım dediğin bir gelişme olacak. Aynı anda hazırlanma ve aynı anda yapmaya delalet eder. Böyle kol pası çıkmış, güç almak birinden ya da kendinden güç alacaksın. Bak, kendinden bir konuda umudu kesmişsin. Orası tükenmiş ama sonrasında o tükendiği umudunu bırakıyorsun. Tükenmeni sağlayan neyse onlarla ilgili de aydınlatıcı bir gelişme olacak. Bak, çünkü kendinle ilgili umutsuzluklarını bıraktığın anda hayatındaki o sorun gidiyor. Her şeyden öteye senin sorun yaşadığın. Şimdi bu ikinci desteğinin olandı. Bir de şimdi size bir taban kartı açacağım. Hemen şöyle. Evet, enerjinizde bakalım. O enerjide neler var? Hemen şuradan bir kartı tabandan çektim.
kılıç üçlüsü ters. Çok güzel. Bak dikkat ettin mi? Az önce bu birinci desteği seçenler için de geçerli oldu. Senin için de geçerli oldu. Yani tabii ki ortak tabağınızı yorumlarken bir ve ikinci desteğinin ortak yorumu olacak. İkinci desteği seçenlerde de kılıç üçlüsü kartı gelmişti. Bu da şundan bahsediyor. Kısıtlanman gidecek. Bir yerlerden yasaklar aldıysan, cezalar aldıysan, kısıtlamalar aldıysan, artık hani o kısıtlanmalardan sonra düzenini tam anlamıyla elde edemiyorsan, o düzenini elde edeceğin gelişmeler tekrar gelir. Özellikle 55 gün içerisinde, bak ikinci destede 40 gün içindeydi. Sizin 55 gün içerisinde bir ödemeniz bitiyor, bir şeyi rahatlığa geçiyor, yatırım yapabilecek ya da bir şeyi alabilecek duruma geleceksiniz. Nasıl olacak? Orası çok böyle şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki hani bu kadar sıkışıklık, bu kadar önümü görememezlikte bu nasıl oluyor? Ama olacak. Yani ay kartı ve kupa üçlüsü kartı. Şimdi daraldığın, sıkıldığın her neyse konu bu güzel bir duruma dönüşecek. Birisiyle yaşadığın çok büyük bir kötü sözlü söylemli bir ayrılık, ama bu kişi nasıl üzgün, arkasında böyle kendisini yiyip bitirmiş, içten içe bitirmiş, aslında hiç kötü bir insandı değil, ama bu insanın burada bak yarası var, kan emicileri, yani işte hayatını, duygularını, bir şeyleri sömürüyor ve bu yüzden bu insan olmadığı gibi davranıyor. Şimdi o insanın da değişme ve toparlanma dönemi geliyor, onu diyebilirim. Bak fincanın dibindeki 55, iki tane 5 rakamı var. 55 resmen burada belli. Bu insanın 55 gün içerisinde o sil baştan yeniden başlamak gerek, hayatı sıfırlamak diyor ya, Şebnem Ferah'ın şarkısı gibi. Sil baştan yeniden başladığını hissedeceksin, ama yani belki aileler kötü, etraf kötü, belki sana çok zararı dokundu. Her şeyi o bir günde ne kadar kötü olduysa o bir gündeki tekrar iyilik hali sana geri geliyor. Üzülme. Burada mutsuzluk kadar da mutluluk yüklenecek sana. Güzel. Senin hayatına çok güzel yeni güncellemeler geliyor. Bak şimdi kendini de birazcık böyle eleştirip tamam şu da şöyle olsun, bu da böyle olmalıydı dediğin bir şeyleri görecek ve fark edeceksin ya da ettin. Ama sonrasında artık serbest bırakmayı seçmenle yani çok güzel bir ödül gelecek. Bak burada bir aslan var, ama nasıl biliyor musun? Aslanlığını unutmuş, böyle yüzü yara böyle içerisinde. Ağzının üstüne de kükremesin diye bir böyle hani dışarıda köpeklerin ağzına takılır ya, ağızlık gibi bir şey takmışlar bir aslana. Aslında onun üstünden de bir sırtlan aslanın sırtını yiyor. İki kişi de üstünde kavga ediyor. Bak şimdi biri susuyor. Kavga etmemek, tartışmamak, problem çıkartmamak için. Diğer sırtlan onun oradaki bütün zorluklarını getiriyor. Onun arkasında bir baykuş var kocaman, bak şu fincanın dip kısmında, böyle onun üstünde aslanı zaten şuradan kuyruğuyla beraber görürsün. Onun üstündeki de aslında bu tarafta 1, 2, 3 gün ya da 3 hafta içerisinde birilerinin sorunlarının patlak vermesi, o verdiği sorunlarla patlak vermesiyle beraber kendileriyle ilgili de o sorun sürecini bitirecekler. Bak şurada aslanın kafasına dikkatlice bakan, sembollerden anlayanlar rahatlıkla görür. Onun üstündeki baykuşu dikkatlice bakınca yine görür kafasında. Aslanın tacı var. Yani aslan şimdi her türlü o krallığı hatırlamak, o kral gücü tekrar bulmak, işte o sorunları bırakabilmeyi, tekrar eden problemleri kendisini hangi aşamaya getirdiyse hayatında, artık hani bu durum beni ne kadar yoruyor, üzüyorsa bir o kadar da artık bunları bitireceğim diyecek. Yani o kadar kendisine güvenerek gelecek. Şimdi kartlarında değnek kraliçesiyle başladığı için güçlü bir kadın enerjisi, bir karizma, bir özgüven alacaksın. Destek senin güçlü tarafın olacak. Sen böyle bir güce sahip olacaksın. Koç, Aslan, Yay, Ateş burçlarından birileri seni destekleyecek. Zaman konusunda Temmuz ve Ağustos ayında yaşadığın zorluklar yine kadın destekleriyle azalacak. Onu söyleyebilirim. Özellikle de Aslan etkisi var. Şimdi tabii ki 1 ile 4 haftalık süreçte yaşayacaksın bu yaşayacaklarını, tamam mı? 1 ile 4 hafta arasında önceliğin o
dikkat çeken gelişmeler bu arada açılmaya başlıyor. Bir belirsizlik gidecek. Ay kartın gizli durumların var. Bazı şeylerin henüz netleşmesini beklediğim bir durum olduğu için o belirsizlik de Balık burcunun etkisiyle gidecek. Şubat-Mart ayı başlamış olan gelişmelerin o bahsettiğim 1 ile 4 ay arasında sonuçlanacak. Ama böyle yeni ay, dolunay zamanı gibi bir durumdan sonrasında dua ve dileklerin kabul olacak. O yüzden o gün yapacağın dua dileklere dikkat et. Güzel çıkar sonuçları. Kartlarından adalet kartında var. Bu karma, hak, hukuki konular olduğu için, şimdi düz çıktığı için geciken adaletle ilgili konuların hani olabilir ama terazi burcu bu. Eylül-Ekim ayına kadar adaletle ilgili konuların varsa gecikmelere, ertelenmelere rağmen hani o süreçlere kadar yaşayacakların güzel sonuçlanır. Tamam mı? Tarihlerim bunlar. Kılıç dörtlüsü kartın daha böyle geri çekilme, daha böyle biraz geri çekildin. Bu da yine Jüpiter terazidir. Ekim ortasını söyler bu kartta ama Ekim ortasına kadar dinlenip geri çekil. Zihnini toparla, olaylardan biraz uzaklaş. Sonrası çok güzel olacak diyen bir kart. Şu anda yaşadığın böyle çok yorucu gelişmelerden kaynaklı. Adalet kartın güçlü sezgiler, iç sesini de söyler ve hayatınla ilgili hani böyle bir yengeç dönemi, Haziran sonu böyle bir Temmuz ayı gibi senden saklanmış bilgiler ve sorunlarının o dönemde düzeleceğini söylüyor. Yani o dönemlerdeki düzelmeler seni biraz rahatlatacak, onu söyleyebilirim. Yine burada güç kartın var. Şimdi bak şurada da aslan vardı ya fincanında. Bak burayla bura kart birbirine sağlamasını yapıyor, tamam mı? Ve bu kahve falının içinde çıkan taçlı aslan, sırtlan ve baykuş demiştim ya. Bunlar böyle yine hak edilmiş başarı. Sözünün daha çok dinleneceğine işaret ediyor. Yani bu güç tesadüf değil, hak edilen bir statü anlamını da taşıyor. Yani yine aslan krallığından bir şey kaybetmez. Bir zorlu dönem yaşar ama en sonunda güzel bir gelişme yaşar. Ama aslanı kıskançlık veya arkadan gelen bir saldırı olarak hani yanındaki sırtlanı gördüm ben. Dedikodu, küçük bir engel ve arkadan konuşan birisi var. Bu saldırıda kalıcı zarar vermez. Yani o yüzden endişelenme, çünkü üstünde baykuş var. Gerçeği fark edeceksin diyor. Sana akıl veren ya da yol gösteren biri olabilir. Gece gelen bir haber ama var, tamam mı? Böyle bir yani gece gelen bir habere de işaret ediyor, çünkü o üstündeki karanlık sembol, o da gücün aklın birleşmesi demek. Yani gücün ve aklın birleşecek. Güç ve akılla buradaki bu bahsettiğim kartlardaki güzellikler geliyor. Zaten şurada da hani kuponlusu kartım var. Güç, kıskançlık, farkındalık ve üstün gelme, en sonunda bu. Tabii ki enerjisel anlamda şimdi ikinizin bir ve ikinci destenin ortak hemen şöyle tabağına bakacağım. Neler çıkmış bir bakalım. Ortak bunu dinleyin. Evet. Bir iyilik unutulmamış. Sanki sen bir yere bir iyilik yapmışsın. O iyiliğinin karşılığı geliyor. Birisi böyle hani uzaklaşmış, engellemiş ya da hayatından seni çıkarmış gibi durmuş. Kendince böyle bir kurtulmuş gibi hissetmiş ama senin zor durumlarda onun yanında olduğunu ve ona ne kadar iyi geldiğini hatırlayarak tekrar görüşüyor. Yani yeniden sana ulaşıyor ya da bir dönem ona çok iyi gelmişsin. Senden sonraki dönem hayatı böyle bozulmuş, bocalamış. Sanki sen onun hani böyle uğru, şansı, mutluluğu gibiymişsin. O yüzden tekrardan seni hayatında isteyecek. Yani hayatında olman için çabalayacak. Sevgili bir ve ikinci destenin enerjisine bir ortak kart açacağım şimdi. Şimdi ortak kartlarınızı açacağım. Dinlemeye devam edin. Evet, bakalım burada. Şimdi ortak kartlarınızın açılımında ise haydi bakalım. Hemen şöyle kartlarımızdan ortak açılımda neler var bakalım.
Şimdi tabağınıza bak ama şurada da açarken bir yandan da şunu görüyorum. Koparılmış bir kart var. Bir dinozor var. Bu da dinozor derken bak burada da ejderha çıktı. Bak şimdi şuna bakar mısın? Tabağın şuradaki dinozora bak. Dino. Dino diyorum ben ona bak. Ya ejderhası varsa diyor ya şurada çıktı. Yani öyle bir şeyin olacak ki hiç olmadığım dediğin anda bak o kartın çıktı. İlerleme, doğrudan iletişim, geçmişte yüzleşme. Şimdi nankörler gidiyor, pekbazlar gidiyor. Yani nasıl gidiyor biliyor musun? Herkes o kadar farklı bir maske takılmış, farklı bir şekilde gidiyormuş ki. Bak çakal kartı var. Bir anda onlar aydınlanıyor. Çok şükür bak baykuş kartın da geldi. Bakar mısın? Şimdi birinci desteği seçenlerin biraz önce yorumunu yaparken ben onu söyledim biliyorsun. Bak baykuş kartın burada. Tamam mı? Baykuş kartın hemen senin enerji alanına geldi. Çünkü burada kendinle ilgili vazgeçmişsin. Şimdi burada tabii ki sembolik kehanet destemde çakal eş bağımlılık dedi. Sana enerji olarak bağlı, senden beslenen birisine işaret etti. Bu kişi seni kullanıp sürekli senden destek bekleyen bir kişi. Bir ilişkide dengesizlik, manipülasyon göstergesiydi bu. Yine burada kartlardan bak karınca kartı geldi. Şu ortak kartınıza bir bakacaktım. Bir tane de ortak kartı seçeyim ben size. Şöyle 1 ve 2. desteği için. Pentagram. Yüzleşme, girişim, zafer. Güzel. Zaten bak şöyle gösterince şurada tabağında da güzel bir yıldız sembolü vardı. Şans yıldızının yükselmesi deriz biz buna. Hani kahve falında yıldızın yükselmesi yıldıznamede ya da su falında da çıkar. Hani asırlardır bilinen bir durumdur ama pentagram kartıyla çıktığında yine bir modern bir yükselişten bahseder. Karınca uğraş ve çabalarla ilgili bir kart. Sabırla, emekle ilerle. Küçük ama sürekli adımlar at. Bak iş, para ve projede uzun vadeli bir gelişme gelecek çünkü diyor. Pes etme. Çabanın karşılığı var ama yavaş ilerleyen bir süreç olacak diyor. Şurada ejderha kartı çıktı. Geçmişte yüzleşme, bastırılmış duygularla işte eski bir meseleyi konuşacaksın. Bir korku, bir hesaplaşmadan arınacak, kurtulacaksın. Kozalak kartın var. Bu da kökler ve sorumluluk kartıdır. Yani aile temel geçmiş bağlar var. Aile temel bağlarıyla ilgili sorumluluk karakterler var. Ailede akrabalar içerisinde sinsiler, çıkarcılar çoğalmış. İşte dostla düşman bir arada oturmuş. Maalesef ki bu çok sıkıntılı. Herkesin birbirine sattığı bir döneme dönüşmüş. O nasıl bir dönem olmuşsa bilmiyorum ama o yaşanan gelişme oradaki hayatındaki labirenti getirmiş. Bak labirent kartında burada. Şimdi labirenti getirdiğinde labirent hedefe doğru yine de ilerlemekten bahseder. Her türlü bir çıkış ararsın değil mi? Aramaktan vazgeçmezsin. Güçlüsün ve bir çıkış arayacaksın ve o çıkışa doğru yaklaşıyorsun demektir. Açık konuşmalar olacak ama net bir karar ve mesaj gelecek. Yani bu kartın sana mesajı bir noktada direkt bir konuşma ve netleşme olacağını söylüyor. Baykuş fincanında da çıkmıştı. Şimdi 1 ve 2. desteğin ortak açılımı ya bu. Burada da baykuş kartı yine ortak size çıkmış oldu. Yani birbirinizle haberleşeceksiniz. Bireysel bir yeteneğin güçlenecek. Yani çok daha güçlenecek. Görünmezden daha fazla güçlenecek. Yani öyle ki şaşırtıcı derecede ulaşılmaz olacak. Çevrelenecek, arkalanacak, desteklenecek. Hani çok iyi gelecek bir gelişme olacak. Ama bu kartta baykuş tıpkı fincandaki gibi gece gelen bir haber, bir mesaj. Bir şeyi sezerek fark edeceksin diyor. O yüzden o sezgilerine güvenerek bir bak bakalım ne olacak diyor. Gül kartım var burada. Ters çıktı ama. Duygusal bir konu biraz gecikecek, tamam mı? Ters çıkmasındaki anlam bu. Bir konu gecikeceği zaman bu yaşanıyor. Yani buradaki şu gecikme şurada kanı olarak çıkmıştı. Böyle yavaş yavaş ayaklarının üzerine yumurta bağlamış yürüyen bir adam var. O kadar yavaş ve ağır ki bu ağırlıktan dolayı sıkılıyorsun. Ve şurada böyle bir un çuvalı var. Bir yerden bir yere kaldırmak, hani bir işe yaramasını beklemek, bir şeyin gerçekleşmesini beklemek gibi bir durumda da sıkılmış olabilirsin. Beklenen bir romantik gelişme de biraz ertelenecek ama Gül senin kendinle ilgili de
frekansını yüksek tutman gerektiğini anlatıyor. Sen frekansını yüksek tut, enerjini yüksek tut, çok güzel gelişmeler olacak diyor. Şimdi tabii ki geçmişten gelen ejderha ve kozalak, geçmişten gelen bir konu açılacak ve temizlenecek dedi. Labirent kartı seni biraz döngüye sokmuş bu konu dedi. Çakal kartı, bir kişi senden enerji alıyor olabilir. Çakallık yapılıyor, ego, bağlanamama durumu var. Yani ait olamıyor bir yere. Problemli bir karakter bu. Ya da bir yakının, bir akraban, bir kuzenin, bir yeğenin, hani o bile olabilir. Onu yaşattığı bazı zorluklar, sorunlar aileye ve çevreye biraz mutsuzluk veriyor olabilir. Onunla ilgili de olabilir bak bu kart. Ama sen sabırla ilerleyip arkadaki kişileri güçlü tutuyorsun. Tuttuğun için de korkuları bertaraf edecek güzel gelişmeler olacak. Zaten gecikmeleri de sezgisel olarak fark edeceksin. Şimdi tabii ki bak tabaktaki de şunu söylüyor. Aslında bir anlamsız olaydan bir durum büyümüş gitmiş. Herkes mutlu olmayı, bak çok tartışmalı olan aileler var ama herkes aslında birbiriyle görüşmeyi istiyor. Görüşemediği için herkes çok mutsuz. Ve sen artık bir şeyde sinir bozukluğu yaşamışsın ve o yüzden de o yaşadığından sonra kimse bir şeyin düzgün ve düzeyli olmayacağını düşünüyor. Yani kadersel bir bitiş durumu gibi gözükse de aslında herkes tekrar incinmekten, incitilmekten korkmuş. Öyle bir şey var sanki burada. Aile ve kökler ve eski bağlarla ilgili dedik ya kozalak. Kapanmamış bir hikaye oluyor ama o senin ailenin yaraları, işte zorlukları, sorunları olabilir. Fark ettiğinde çözülmeler başlayacak ve değişimler başlayacak orada. Şimdi aşkla ilgili olduğunda gül, ters, çakal ve baykuş kartı tek taraflı emekten bahseder. Çakal biraz eş bağımlılıktan da bahseder. Zaten burada gecikme yaratan kişi de sinir bozukluğu yaşatacak ama yine dediğim gibi 55 gün ve birinci desteği dinleyenler 55, ikinci desteği dinleyenler 40 günlük bir süreç var önünüzde. Tarih verdim size. Özellikle de E ve A harfi içinde ikisi birlikte olan kişiler size çok büyük yardımlar ve enerji destekleri verecek, onu söyleyebilirim. Böyle yolunuzu açacak ve rahatlatacak gelişmeler önünüzde açılıyor. İsmin içinde olabilir, baş harfleri olabilir, adında soyadında olabilir. Mutlaka o döneme kadar da bu 40 gün ve 55 günlük sürecinizi kolaylaştıracak gelişmeler olacak. İş para olarak karınca ve iş para yorumunda da ok, hedefsizlikle ilgili gelişmelerde sabret, yavaşla ve o olmayan işlerin içerisi sana olumlu olacak bir işi getiriyor. Bütün belki sıkıntılarını unutturacak. Belki bütün mutsuzluğunu hedef olan birileri senden çalışmanı, para getirmeni, bir şeyi ortaya getirmeni bekliyor ve bunu yapamamak, bir şeylerin birikmesi ve zorluk altında olman seni çok yoruyor ve eziyor olacak. Ama o ezginliğin içerisinde asla durmama, pentagram kartı onu söylüyor. Bu bir geçici döneme dönüşebilir ve işte kendinle ilgili neler yaptın, doğru yönde ilerleme vermek kişisel olarak motivasyonunu artıracak. Özellikle birisi öyle güzel, bak burada sırt sıvazlama var dedim ya. Yani kimsenin dokunmadığı gibi dokunmak, kimsenin söylemediği gibi söylemek, kimsenin göstermediği gibi göstermek, kimsenin yapmadıklarını yapmak gibi çok güzel bir fayda alacaksın. Çünkü çakal kartı hep senden faydalanılmış. Baykuş kartı işte çoğu zaman artık o kendini düzeltemediğin, toparlayamadığın, çevrende de toparlanamayan insanlara kızgınlığını bir yerde bir patlama olarak yaşamışsın. O da patladıkça da artık hani bir daha tekrardan tat vermeyen gelişmeler içerisinde kalmışsın. Şimdi falınızın büyük buradaki 1 ve 2. desteğe söylediği mesajda sen emek verdiğin alanda ilerleme göreceksin. Çok net bir karar vereceksin. Geçmişten gelen bir konu şu anda gündeminde ama taçlı aslan gördüğüm için şimdi çok büyükler, aile büyükleri,
liderler, başlar, ülkeler, zorluklar, sorunlar. Bunlarla ilgili çok kaygı ve korku içindeysen ferahlamanın yollarını bulacaksın. Ama kartlarda kıskanç bir kadın enerjisi var. O yüzden o birazcık zorlu diyebilirim. Bir kadının hayatını diğer bir şekilde zorlaştırmış ama aslında o farkındalıklarla değişecek ve güzel bir duruma da dönüşebilecek tabii ki. Şurada kucağına bebek almış bir kadın var. Bazı şeylerin düzelip o bebekle ilgili gelişmeler, annelik hasreti, annelik özlemi, işte emzirmek, doğum yapmak, bir şekilde beklenilen bir tedavinin yanıt vermesi, sonuç vermesi, yeniden bir sayfa açmak, başlamak anlamına da geliyor. Güzel detaylar çıkmış aslında yorumda. Evet, bir ve ikinci desteği dinleyenler deste seçmeli kart açılımında kendiniz için olan güzel detayları, güzellikleri aldık, kabul ettik. Olumlu olanları sevgiyle aldık, olumsuz olanları yoruma katmaya da gerek yok. Zaten onlar da öngörüdür. Önlem alma ya da gelişmelerini yönlendirmen için söyleniyor. Çünkü o zaman çok daha güçlü ilerleyebilirsin. Daha da güzellikler gönlünce olsun. Sana özel bir açılım yapmamı istersen bana e-posta ile ulaşabilirsin. zeynep198100@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Senin için de bir yorum yapmamı sağlayabilirsin. En güzeli emanet ol. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.